Orta vadeli portföyümüzde bu hafta bir hissede tedbir amaçlı elimizdekilerin yarısını satarken yepyeni bir hisseyi de portföyümüze ekliyoruz. Hatta bu hissemiz şu anda ekranda açık. Birazdan analizine geçeceğim ve analiz esnasında da burada uygulamış olduğumuz stratejiyi de öğrenmiş olacaksınız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Arkadaşlar bu stratejide iki farklı indikatör kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi şurada ismini görebileceğiniz Williams yüzde aralığı indikatörü. Alt tarafta kesik kırmızı çizgilerimiz -90 seviyesini, üst tarafta kesik kırmızı çizgilerimiz -10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kalan kesik olmayan yatay çizgimiz ise -40 seviyesini ifade ediyor. -90 seviyesinin altındaki kapanışlarda aynı zamanda kırmızı mum varsa buraları dip seviyesi olarak görüyoruz ve buralardan toplamalara başlıyoruz. -10 seviyesinin üzerine atıp takip eden haftalarda -40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Bu arada haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Daha düşük periyotlarda daha fazla alım yapmanıza sebep olabilir. Bir indikatörümüz daha var. Onun da ismini şurada görebilirsiniz. Tamamen kendimin oluşturduğu indikatör. Alt tarafta yeşil bir eğri oluşturuyor. Bu yeşil eğriye temas noktalarımız bizim toplama yapabileceğimiz ucuz seviyeler, dip seviyeler olarak görüyoruz. Hem Williams yüzde aralığı indikatörü hem de kendi oluşturduğum indikatörde dip seviyelere geldiğimizde aynı zamanda kırmızı mumla bir kapanış varsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplamalara başlıyoruz. Burada bütçenizi 6'ya ya da 8'e bölmeniz uygun olabilir. Bazı hisselerde birkaç defa toplama yaptıktan sonra güzel yükselişler yakalarken bazılarında ise 6 veya 8 defa topladıktan sonra güzel yükselişleri yakalıyoruz. Biliyorsunuz her hafta bu seriyi çekiyorum ve haftalık olarak portföyümüze eklediğimiz ve tutmaya devam ettiğimiz veya sattığımız hisseleri tek tek konuşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu hissede stratejiye göre 9 Mart haftasında toplamalara başlamamız gerekiyordu. Niye başlamadık diyebilirsiniz bu grafiğe göre. Arkadaşlar burada hisse seçerken yaptığım bazı belli başlı filtrelemeler var. Bakın filtreleme ekranına geçtiğimde burada birçok filtrelemeyi ayarladığımı görüyorsunuz. Bu filtreleme ekranını her hafta videoyu çekmeden önce kontrol ediyorum. Daha önceki haftalarda Gentaş karşıma çıkmadığı için muhtemelen belirlemiş olduğumuz kriterlere uygun değildi. Bu yüzden karşımıza çıkmadı. Bu yüzden portföy almadık arkadaşlar. Ve bu hafta itibariyle listede karşıma çıktığı için borçluluk rasyolarını da kontrol ettim. Herhangi bir problem yok. Borçluluk rasyolarımızı da birazdan göstereceğim. Yukarıda gördüğünüz diğer hisseler zaten Gürsel portföyümüzde, bu yüzden almadık. Tera ve Desa hisseleri de henüz Williams -90 seviyesinin altında değil. Grafiklerine baktım, bu yüzden eklemedim. Bu filtreleme ekranını paylaşıma açtım arkadaşlar. Bağlantısını, linkini sizlerle paylaşabilirim. Yorumlara yazarsanız linkini paylaşırım. Sizler de haftalık olarak kontrol edebilirsiniz. Evet, Gentaş hissemizin borçluluk rasyolarını da hemen kontrol edelim. Baktığımızda tüm oranlardan bizden pozitif puan almış durumda. Dolayısıyla bir problem gözükmüyor. Bu hafta itibariyle ilk alımımızı yapabiliriz ve ilk alımımızı ekliyorum. Şimdi geçmiş dönemlerde nasıl bir performans göstermiş ona da bakalım. Bakın burada yeşil eğrimize neredeyse temas etmiş. Williams -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Buralardan alım yapsak böyle dip seviyelerden stratejinin sat dediği noktaya kadar baktığımızda %34'lük bir kazanç getirmiş arkadaşlar. Stratejimizin sat dediği nokta Williams -10 seviyesinin üzerine atıp takip eden haftalarda -40 seviyesinin altında kapandığı hafta arkadaşlar. Bakın devamında tekrar yükselişler gelmiş ama daha sert bir düşüşle karşılaşmış. Bir önceki döneme bakarsak da bakın şu dönemde de birkaç defa toplatma yaptıktan sonra şöyle zirvesine kadar %243'lük, stratejinin saat dediği noktaya kadar baktığımızda ise %169'luk bir kazanç imkanı sunmuş. Gayet güzel. Evet, şimdi portföydeki hisselerimize tek tek son durumlarını değerlendirelim. Hangisinde tutmaya devam ediyoruz? Hangisinde satış yapıyoruz? Tek tek bakalım. Astor'la başlıyoruz. Astor hissesinde karlılığımız %249. Alımımızı 24 Kasım haftasında yapmıştık. Tutmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Sadece bu hafta geçtiğimiz haftanın üzerinde bir fiyatla kapanmış olmasına rağmen Williams yönünü aşağı çevirdiği için tedbir amaçlı olarak Astor listesinde elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Garanti Bankası'na baktığımızda daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %4'lük bir zarar durumumuz var.
Williams X90 seviyesinin üzerinde ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Direncimiz 127.4 seviyesinde, burayı geçerse 135.5 seviyesine doğru hareket görebiliriz. Şu an bulunduğu bölgelerde tutunmaya çalışıyor. Başaramazsa 115.8 seviyesine de düşüşler görülebilir. Enerjiye baktığımızda burada karlılığımız %1, alım yaptığımız tarih 16 Mart haftası. Baktığımızda yeşil eğrimizin bulunduğu 8.12 seviyesi bir destek olarak çalışabilir. Altında da 7.40 seviyesi var. 8.75 seviyemizde direnç seviyesi. Burayı geçerse haftalık Kaufman hareketli ortalaması 9.70 seviyesinde bir direnç var. Bunun da üzerinde 10.05 seviyesinde hareketler görülebilir. Williams X90 seviyesinin üzerinde ilave alım yapmıyoruz. Gürsel Turizm'e baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Alımlarımızı 23 Mart haftası, 30 Mart haftası ve 20 Nisan haftalarında yaptık. Şu anda başa baş noktasındayız. %0.32'lik bir karlılığımız var. Alt tarafta desteğimiz 304.50 seviyesi. Direncimiz ise 323.25. Burası geçtirirse 341.25 seviyesine hareketler görülebilir. Williams X90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Vakıfbank'a baktığımızda Vakıfbank'ı 2 hafta önce aldık ve şu anda %5'lik bir karlılığımız var. Yeşil eğrimize temas vardı ve Williams X90 seviyesinin altında değildi. Çok yakın bir seviyedeydi. Ve ayrıca burada bir uyumsuzluk oluştuğu için bu hissede stratejimize aslında tam olarak uymasa da alım kararı almıştık. Bakın dipler düşmüş olmasına rağmen fiyatta Williams yüzde aralığında diplerin yükseldiğini gördük. Burada uyumsuzluk var dedik ve İlk alımımızı yaptık. Şu anda %5'lik karlılığımız var. İlk direncimiz 32.34. Burası geçilirse 34.78. Bu da geçilirse 37.96 seviyesinde hareketler görülebilir. Desteğimiz 29.68. Burası kırılırsa 26.18 seviyesine düşüşler yaşanabilir. TR Anadolu Metal hissesine baktığımızda bunu da 2 hafta önce alım yapmıştık. Burada da şu anda %3'lük bir karlılığımız var. Destek seviyemiz 105.8. Burası kırılırsa 90.95 seviyesine düşüşler görülebilir. Direnç seviyemiz ise 119.9 seviyesi. Burası da geçilirse 133.9 seviyesinde hareketler görülebilir. Şu anda %3'lük karlılığımız var. Tutmaya devam ediyoruz. İlave alım yapmıyoruz. Orge'ye baktığımızda Orge hissesinde karlılığımız %69, alımlarımızı 13 Ekim 2025 ve 1 Aralık 2025 haftasında yapmıştık. Şu anda %69'luk güzel bir karlılık içerisindeyiz. 110 direncimizin de üzerinde bir kapanış oldu. Önümüzdeki hafta yükseliş devam ederse yeni hedef fiyat çalışmaları da bu hissede yapıyor oluruz. Şu an tutmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda Williams eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaparsa elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Merit hissesine baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Burada da alımlarımızı Aralık 2025, 12 Ocak 2026 haftası ve 23 Şubat 2026 haftasında yaptık. O dönemden bu yana Williams eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bir yataylık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. %3'lük bir zararımız var. Direncimiz 16.84, burası geçtirirse 18.40 seviyesine. Burası da geçtirirse 19.64 seviyesine hareketler görebiliriz. 14.36 seviyesi destek seviyemiz. Bir diğer hissemiz Rönesans Gayrimenkul. Burada da alımımızı 29 Aralık 2025 haftasında yapmıştık. %43'lük bir karlılığımız var. 191.3 seviyesi destek seviyesi, 204.7 seviyesi direnç seviyemiz. 191.3 aşağı yönlü kırılırsa 180.6 seviyesi, burası da kırılırsa 169.3 seviyesinde ayrıca desteklerimiz var. Tutmaya devam ediyoruz. İlave alım yapmıyoruz. Yunsa'ya baktığımızda burada da alımımızı 5 Ocak haftasında yapmıştık. %35'lik bir karlılık içerisindeyiz. Takip eden haftalarda Williams eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaparsa elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. 9.66 seviyesi destek seviyemiz. Bunun da altında 8.71'de bir desteğimiz daha var. 11.21 seviyesi de direnç seviyemiz. Takip edeceğiz. Tutmaya devam ediyoruz. Kutba'ya baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %0.11'lik karlılığımız var. Yataylık devam ediyor. İlk alımımızı 9 Mart haftasında yapmıştık. Sonra 16 Mart haftası ve 23 Mart haftalarında topladık. Şu anda 85.10 seviyesi desteğimiz, 94.45 seviyesi direncimiz, 100.4 seviyesi ayrı bir direncimiz. Burası da geçtirse 105.1 ve 109.8 seviyelerine hareketler görülebilir. Williams X90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz, bekliyoruz. VOO Amerika S&P 500 endeksinin ETF'i Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Aracı kurumunuzda yabancı hisse senedi alım satım platformunu açtırdığınızda sizler de bu ETF'i alıp satabilirsiniz. Alımlarımızı 16 Mart ve 23 Mart haftalarında yaptık. Şu anda dolar bazlı olarak
%14'lük karlılık içerisindeyiz. Daha önce bu stratejiyi bu ETF'de uyguladığımızda dolar bazında %29'luk bir karlılık elde etmiştik. QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i. Burada da daha önce 2 defa toplama yaptık. 16 Mart ve 23 Mart haftalarında yapmıştık arkadaşlar. Şu anda dolar bazlı olarak %23'lük bir karlılığımız var. Burada da aynı stratejiyi daha önce uyguladığımızda %31'lik dolar bazlı bir getiri elde etmiştik. DIA Amerika Dow Jones endeksinin ETF'i. Burada da karlılığımız %12, alımlarımız 16 Mart ve 23 Mart haftasında yaptık. Tutmaya devam ediyoruz. Takip eden haftalarda Williams eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptığında elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Burada da daha önce uyguladığımızda %13'lük bir karlılık elde etmiştik. Kalekim hissesine baktığımızda toplamalarımızı daha önce 3 defa yaptık. Şu anda %4'lük bir zararımız var. İlk alımımızı 27 Nisan haftasında, ikinci alımımızı 11 Mayıs haftasında, üçüncü alımımızı da 18 Mayıs haftasında yaptık. Tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta itibariyle Williams X90 seviyesinin üzerinde. Buralar artık dip seviyesi olabilir arkadaşlar. Henüz toplamaya başlamamış olanlar da buradan toplamalara başlanabileceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda birlikte takip edeceğiz. Evet, bu tarz şeffaf şekilde portföy videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızla videonun daha fazla kişiye önerilmesi için destek olabilirsiniz. Beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Yarın kısa vadeli portföyümüze bakacağız. Orada da portföye yeni ekleyeceğimiz hisseler olacak. Dediğim gibi kaçırmamak adına kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.